Evet, bugün yinelemeli fonksiyonların ya da yinelemeli algoritmaların analiziyle ilgileneceğiz. Geçen gün yinelemeli olmayan algoritmaların analizini işlemiştik. Bugün yinelemeli olan algoritmaların analizine bakacağız. Yinelemeli olan algoritmalar yani recursive algoritmalar nasıl algoritmalar? Metot olarak düşünecek olursak ki çoğu zaman öyle. Metodun kendisini çağırdığı algoritmalara, kendi kendini çağırdığı algoritmalara recursive yinelemeli algoritmalar adı veriyoruz. Burada bir örnek, standart bir örnek faktöriyel metodunu görüyoruz. Faktöriyel metodu, faktöriyel recursive metodu n ile çağrılırken kendi içinde n-1 ile ne yapıyor? Çağırıyor. Bu tarz algoritma analizini nasıl gerçekleştireceğiz? Buradaki sıkıntı temel olarak şu. Önceki stratejiyi burada uygulamamız mümkün değil. Çünkü neden? Aslında sadece satır olarak bakacak olursak aslında 4 satır var gibi gözüküyor. Dolayısıyla O1 time kompleksitesi var. Zaman karmaşıklığı var diyebiliriz. Fakat buna karşılık aslında faktöriyel n'in karmaşıklığını bulabilmek için şu satırın karmaşıklığını belirlemek lazım. Ama bu satırın içinde bir fonksiyon çağırması var. Fonksiyon çağırması olduğu için normal basit tekniği kullanamayız. Bu fonksiyonun karmaşıklığını bilmemiz lazım ki toplam fonksiyonunun karmaşıklığını bilelim. Ama bu biraz tavuk yumurta ilişkisine de karşılık geliyor. Yani faktöriyelin karmaşıklığını bulabilmek için faktöriyelin karmaşıklığını bilmeye gerek var. Nasıl bileceğiz? Birbirini çağırıyorlar burada. İşte bu durumda bu standart yöntemle bunu ne yapamıyoruz? Çözemiyoruz. Bu sebeple ne yapıyoruz? Başka taktiklere gidiyoruz. O da aslında bir recursive denklem kurmaya karşılık geliyor. Bir recursive denklem discrete derslerinde genelde gösterilir. Öz yinelemeli bir denklem meydana getiriyoruz. Sonra da bu öz yinelemeli denklemi çözüyoruz. Yani gene aslında öz yinelemeli olmayanlarda olduğu gibi nasıl öz yinelemeli olmayanlarda bir toplam sembolleriyle bir denklem meydana getiriyoruz ve sonra onu çözerek sonuca ulaşıyorsak burada da öz yinelemeli bir denklem meydana getiriyoruz ve sonra o öz yinelemeli denklemi çözerek sonuca ulaşıyoruz. Şimdi öz yenileme denklemi nasıl meydana getiriyoruz? Bunun için öz yenileme denklemleri hatırlamamız lazım. Öz yenileme denklemler iki tane parçadan oluşuyor. Birinci parça temel parça olarak düşünülen yani bias kısmı diyebileceğimiz ilk kısım, basit kısım diyebileceğimiz yani sadece fonksiyonun en basit halinin çalışma süresine karşılık geliyor. Burada örneğin genelde recursive olmayan kısımların sadece çağrılıp işlemin bittiği kısımlara karşılık geliyor. Örneğin n1 ise recursive tarafı hiç çağrılmıyor ve dolayısıyla karmaşıklık çok daha basit bir şekilde hesaplanıyor. Nedir o? Aslında 2 yani O1 aslında. Yani n1 için faktöriyel fonksiyonun karmaşıklığı f1 eşittir 1'dir. Bu base case'e karşılık geliyor. Temel case'e karşılık geliyor. Şimdi n için onu düşünelim. Bu sefer base olmayan case yani recursive duruma bakıyoruz. Recursive durumda fonksiyonu yazıyoruz fn. Aslında bu kısım öncekinde de aynıydı. Recursive olmayanlarda da aynıydı. Ama sonra sağ tarafa bir recursive denklem yazıyoruz. Yani içinde gene fn olan bir fonksiyon yazıyoruz. Yani dolayısıyla fn eşittir. Recursive olan tarafında hangi satırlar gerçekleştiriyor? Bir faktöriyel fonksiyonu çağrılıyor n-1 parametresiyle bir de normal işlem yapılıyor. O da zaten O1'e karşılık geliyor. Dolayısıyla faktöriyel fonksiyonun n içine olan karmaşıklığını bulabilmek için n-1'in karmaşıklığını bulup içine bir eklemek gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde ifade ediyoruz. O zaman tekrarlarsak iki şey yapıyoruz. Bir recursive fonksiyonun karmaşıklığını hesaplayabilmek için. Bir, base case buluyoruz. Bu base case dediğimiz en basit, o fonksiyonun en basit hali için. Genelde de recursive olmayan kısımların sadece çağrıldığı kısmın analizi ve çoğu durumda da sabit oluyor ama her zaman sabit olmak zorunda değil. Diğer durumda da recursive kısımlarını çağırdığı kısım ki burada da kaç kere çağırdığı kritik olacak. Bunun üzerinde duracağız yakında. Şu anda bu en basit örnek olduğu için bir kere çağrılıyor. Dolayısıyla bir tane fn-1 oluyor. Artı bir de ekstradan hangi işlemler yapılıyor? Ekstradan artı bir işlem yapılıyor. Şimdi bu denklemi oluşturduktan sonra problem artık bir matematik problemine dönüşüyor. Dolayısıyla bu recursive denklemi ya da recurrence denklemi, öz yinelemeli denklemi çözmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? Şimdi burada denklemi çözmek için aslında teleskop toplam taktiğinden yararlanacağız. Nasıl yapıyoruz? Fn eşittir fn-1 artı 1 bizim denklemimiz. Burada n-1'den kurtulmamız lazım ama nasıl kurtulacağız? O yüzden fn-1'i sola yazıyoruz.
Onu sola yazdığımız zaman sağ tarafta fn-2 artı 1 çıkıyor. Bunu böyle yapmamızın sebebi aslında bir denklemler dizisi meydana getirmek. Sonra bu meydana getirdiğimiz denklemler dizisini toplamak. Topladığımız zaman ne olacak? Sol taraftaki fn-1 ile sağ taraftaki fn-1, sol taraftaki fn-2 ile sağ taraftaki fn-2 şu şekilde çaprazlama bir şekilde birbirlerini götürecekler. Sonunda sol tarafta sadece fn kalacak. Çünkü buradaki f2 de sağdaki f2 ile yok edileceği için. Sağ tarafta da sadece f1 kalacak ve buradaki birlerin toplamı kalacak. Şimdi birlerin toplamı kaç tane? Kaç tane bir var? Şimdi 2'den n'e kadar gittiğine göre 1'den n'e kadar gitseydi n tane olacaktı. 2'den n'e gittiği için n-1 tane var. O zaman demek ki formül fn eşittir f1 artı n-1 oluyor. Dikkat ederseniz artık f'nin sağ tarafında n cinsinden bir ifade kalmadı. Zaten amacımız oydu. Problemi basitleştirmek için, çözmek için. Sağ tarafta f1 kaldı. Şimdi f1'in de 1 olduğunu biliyoruz. Yukarıda zaten vermiştik. O f1'i de burada kullanıyoruz. Oraya da 1 yazıyoruz. O zaman sonuç fn eşittir n. Bu durumda da o n olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi bu birinci örneğimizde. Şimdi ikinci örneğimize gelelim. İkinci örneğimizde gene bir metot var. Bu aslında daha önceki yazdığımız kodun recursive olan bir versiyonu. While döngüsüyle yazdığımız öz yineleme olmayan kodun. Şimdi n için toplam basamak sayısını belirliyor. İkilik düzende. Bunu nasıl, kaç tane basamağı olduğunu belirleriz. Kod bu şekilde. Kodun ne yaptığı bizi aslında çok ilgilendirmiyor. Dolayısıyla digit count metoduna geldiğimiz zaman n için gene recursive olduğunu görüyoruz. Kendi kendini çağırıyor. Şimdi digit count metodu kendi kendini çağırdığı için ne yapacağız? Recursive denklemi belirleyeceğiz. Önce base case. Base case nedir? N eşittir 1 için sadece bu satır çalışacak. 2 ve 3. satırlar. Dolayısıyla B1 eşittir 1 olacak. Yani 2 de olabilir ama önemli değil. O 1 olduğu için 1 yazıyoruz. Sonra geliyoruz recursive çağırma kısmına. Recursive çağırma kısmında Bn yani n için bu fonksiyonun karmaşıklığı eşittir. Bir daha kendisini çağırıyor ama bu sefer n-1 değil n bölü 2 ile. O zaman Bn eşittir. Bn bölü 2 artı bir de satırda tek bir satır işlemdiği için artı 1 oluyor. Dolayısıyla recursive denklemimiz bizim B1 eşittir 1 ve Bn eşittir Bn bölü 2 artı 1 olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey bunu çözmek. Nasıl çözeceğiz? Burada basitleştirmek açısından çünkü bu Bn eşittir Bn bölü 2 birazcık karışık. Çünkü her seferinde 2'ye bölersek n bölü 4, n bölü 8 olur. O yüzden de şöyle bir trik yapıyoruz. Diyoruz ki n yerine 2 üzeri k gibi bir sayı koyalım. Bu 2 üzeri k gibi sayı koyduğumuz zaman ne olacak? 2 üzeri k'yı 2'ye böldüğümüz zaman 2 üzeri k eksi 1 çıkacak. Yani aslında burada dikkat ederseniz bu dönüşümle n eşittir 2 üzeri k dönüşümüyle aslında şuradaki n-1, n-1, n-2 dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Yani b2 üzeri k eşittir b2 üzeri k eksi 1 artı 1. Çünkü bunu 2'ye böldüğümüz için. Bunu sol tarafa koyarsak b2 üzeri k eksi 1, b2 üzeri k eksi 2 artı 1. Çünkü bu bunun yarısı. Bu şekilde alt alta yazdığım zaman gene aynı şey. Yani buradaki teleskop toplamına karşılık geliyor. Gene sol taraf ve sağ taraf toplanırsa köşegen bir şekilde sadeleşme söz konusu olacak. Sol tarafta sadece b2 üzeri k kalacak. Sağ tarafta b1 kalacak ve bunların da birlerin toplamı da 2 üzeri 1'den 2 üzeri k olduğu için k tane olacak. Dolayısıyla b2 üzeri k eşittir b1 artı k oluyor. Şimdi buradan b1'in 1 olduğunu biliyoruz. Yukarıda zaten söylemiştik. Onu da yerine koyuyoruz. b2 üzeri k eşittir k artı 1 oluyor. Şimdi 2 üzeri k'nın ne olduğunu biliyoruz. Zaten o dönüşümü biz yapmıştık. O zaman 2 üzeri k yerine ne yazalım? K ne olacak peki? Onu da aslında daha önceki durumda çözmüştük hatırlarsak. 2 üzeri k ne ise k log n olur. Onu da k'nın yerine yazıyoruz. Dolayısıyla bn eşittir log n artı 1. Bu durumda da o log n olmuş oluyor. Şimdi burada her iki durumu gördüğümüz zaman aslında bu denklemin yani bu bn eşittir bn bölü 2 artı 1 denkleminin aslında daha genel olan birazdan bahsedeceğim tn eşittir atn bölü b artı o n üzeri d dediğimiz master teoreme dayanan sistemin bir özel hali olduğunu göreceğiz. Öbürü özel hal değildi. Burada bir özel hal söz konusu. A'nın 1 olduğu, B'nin 2 olduğu, N'in de 0 olduğu bir özel durum bu master teoreme göre. Bunların detaylarına birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim son örneğimize. Son örneğimizde Hanoi problemi var. Bu da standart bir recursive problemdir. Problemin ne yapmaya çalıştığını çok ilgilenmiyoruz. Bizim amacımız burada algoritmanın karmaşıklığına bakmak.
Şimdi burada gene base case üzerinden gidelim. Dikkat ettiğimiz gibi n1 iken aslında fonksiyon kendi kendini çağırmıyor. Bu pek önemli değil. Bu pek bir zamanda çalışan bir metot gibi düşünebilirsiniz. O zaman aslında H1'in bir zamanda çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim H'ne. N cinsinden yani recursive case'e. N için recursive case kaç kere çağırma yapıyor? 2 kez çağırma yapıyor. 2 tane Hn-1 çağırıyor. Bir de artı 1 dediğimiz diğer işlemler. Dolayısıyla recursive denklemimiz H1 eşittir 1 ve Hn eşittir 2 Hn-1 artı 1 oluyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Bu aslında iki önceki şuna benziyor. Fakat burada bunları sol tarafa Hn-1 sağ tarafa Hn-2 yazdığımız zaman taraf tarafa topladığımızda ne olmayacak? Birbirini götürmeyecek. Çünkü sağ tarafta bir tane Hn-1 kalacak. O yüzden şu taktiği yapıyoruz. İkinci denklemi 2 ile çarpıyoruz. Şimdi ikinci denklemi 2 ile çarpmamızın sebebi yukarıdaki 2 Hn-1'i sadeleştirmek sonunda topladığımızda. Şimdi bunu 2 ile çarptığımızda burası ama 2 üzeri 2 oluyor. Burası da 2 oluyor. Bakın şu anda 1'i her tarafı 2 ile çarptık. Bu çıktı. Şimdi burası 2 üzeri 2 Hn-2 ise şu denklemde Hn-2'nin 2 üzeri 2 ile çarparsak şunu elde ediyoruz. 2 üzeri 2 Hn-2 eşittir 2 üzeri 3 Hn-3 artı 2 üzeri 2. Bunu aynı şekilde aşağı doğru indirdiğimiz zaman en son satırda 2 üzeri n-1 ile h2'yi çarpacağız. h1 2 üzeri n ile çarpılmış olacak. Burada da artı 2 üzeri n-1 olacak. Çünkü 2 üzeri n-1 ile çarptığımız için. Bunlara çeşitli şekillerde anlayabilirsiniz. Mesela bu birden n-1'e kadar gidiyor. O zaman burası 2 üzeri 1 ise burası da 2 üzeri n olacak diyebilirsiniz. Çünkü toplam aslında n-1 tane var gibi. Burası da çünkü 2 üzeri 1 gibi düşünebilirsiniz. Okey. Devam ediyoruz. Şimdi her iki tarafı solu sağa topladığımız zaman bize sonuç olarak ne çıkacak? 2 üzeri gittiği zaman sol tarafta Hn kalacak. Sağ tarafta bunlar da gideceği için 2 üzeri n çarpı H1 H1 artı 2 üzeri n-1 2 üzeri n-2 nokta 1 çıkacak. Dolayısıyla bunun sonucunda H1'de 1 olduğu için onu zaten burada söylemiştik. Sonuç 2 üzeri n artı 2 üzeri n-1 artı 2 üzeri n-2 artı 1'den tüm 2 üzeri n'lerin toplamı ki bu da aslında gene formülü hatırlamamız lazım. 2 üzeri n artı 1 eksi 1 olacak. Dolayısıyla Hn aslında 2 üzeri n artı 1 eksi 1 yani bir anlamda exponential. Daha önce anlattığımız sınıflardan bir tanesi. En hatta pahalı olanı üstsel bir karmaşıklığı elde etmiş oluyoruz. Peki şimdi gelelim bu recursive algoritmaların kolay bir çözüm yoluna. Master teoremi. Şimdi bu kolay çözüm yöntemi nedir? Her zaman çalışmak zorunda değil ama özel durumlarda hızlı çözümü elde etmek için uygun. Şimdi temel problem şu. Eğer sizin probleminiz n cinsinden ifade ediliyorsa yani probleminizin büyüklüğü n'se ve bu problemi n bölü b'lik parçalara bölüyorsanız yani bir anlamda her problemi b parçaya bölüyorsanız n bölü b'lik parçalar oluşturuyorsanız sonra da bu n bölü b'lik parçaları a defa çağırıyorsanız tabii b'ye kadar çağırmak zorunda değilsiniz. Daha az veya daha fazla çağırabilirsiniz. O recursive denklemin içinde. Ve artı recursive olmayan taraflarda recursive'e yardım olması açısından en üzeri d tane işlem yapıyorsanız sonuçta sizin karmaşıklığınız bu şekilde oluyor. Burada T1'in de sabit olduğu varsayılıyor. Ama o da aslında çok kritik değil. Şimdi bu denklemi genel olarak çözdüğünüz zaman bunu genel olarak çözmek için şöyle bir ağaç yapısıyla ilerlemek gerekiyor. Onların da detaylarına gerekirse geliriz. O zaman bu problemin çözümü şöyle ifade ediliyor. Öndeki katsayılara bakıyoruz. Burada A var, burada B var, burada D var. Eğer D log B tabanında A'dan büyükse o zaman algoritmanın karmaşıklığı n üzeri D oluyor. Bu şu anlama geliyor. Burada iki farklı yük var. Bunlardan bir tanesi recursive taraf, bir tanesi non-recursive taraf. Tabii non-recursive taraf da recursive çağrıldıkça eklenerek geliyor. Şimdi bu recursive olmayan taraf eğer daha ağırsa yani D log B tabanında A'dan büyükse
En üzeri D olduğuna dikkat edin. O zaman karmaşıklığı sadece bu taraf karşılıyor. Eğer recursive taraf daha büyükse o zaman da en üzeri log B tabanında A, yani şuradaki log B tabanında A gibi düşünebilirsiniz, etkin oluyor. Dikkat ederseniz hangisi daha yüksekse onu üste yazıyoruz. Yani D daha büyükse D'yi, log B tabanında A büyükse log B tabanında A'yı. Şimdi bu ikisi şans eseri aynı da olabilirler. Yani log B tabanında A ile D aynı değere sahip olabilirler. Böyle durumda ne yapacağız peki? İkisi de aynı güçte olduğu zaman ekstradan bir de logen geliyor yanına. Yani dolayısıyla en üzeri D logen veya en üzeri log B tabanında A logen. Çünkü D zaten log B tabanında A olduğu için sonuç olarak bu oluyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Eğer çıkan recursive denkleminiz bu formattaysa hemen log B tabanında A'yı ve D'yi hesaplayıp hangi case'e giriyorsa onu hemen söyleyebiliyorsunuz. Yani burada bahsettiğimiz denklem kurup çözme gibi şeylerle ilgilenmenize gerek kalmıyor. Şimdi bunun ispatı için de şöyle bir taktik yapıyoruz. Temel mantık şu. Her problemi ne yapıyoruz? Problemi B parçaya bölüyoruz. Dolayısıyla burada aslında n bölü B tane aslında parça var. Yani her parça n bölü B'lik. Bunun da altında n bölü B karelik parçalar var, problemler var. Onun da altında n bölü B küplük problemler var. Bu şekilde ilerliyor. Sonunda birlik basit problemlere kadar indirgenmiş oluyor. Dolayısıyla aslında her aşamada problem B'de birine iniyor. O zaman toplam aslında seviye sayısı ne olacak? Toplam seviye sayısı aslında log B tabanında n olacak. Çünkü n her seferinde B'ye bölünürse, nasıl n her seferinde 2'ye bölündüğünde toplam log 2 tabanında n seviye vardıysa da burada her seferinde B'ye bölündüğü için toplam log B tabanında n seviye bu ağacın içinde olacak. Şimdi bu seviyeleri belirledik. Şimdi her seviyedeki işlem sayısına bakalım. Şimdi en yukarıdaki seviyede aslında işlem sayısı ne olacak? T'n'de hiç recursive call olmadan en üzeri D'lik bir işlem burada gerçekleştiriyor olacağız. Alt taraflarda ise ne kadarlık bir işlem gerçekleştiriyor olacağız? N bölü B üzeri K tane. Çünkü K'nıncı seviyeye indiğimiz zaman o her seferinde B'ye bölündüğü için N bölü B üzeri K tane olacak büyüklük N yerine. Onun da D'nin cüssü. Yani N bölü B üzeri K'nın D'nin cüssü olacak. Fakat birinci seviyede bir problemle uğraşırken ikinci seviyede A tane kol var. Çünkü A defa N bölü B'lik problemi çözüyoruz. Birinci seviyede A tane problem var. İkinci seviyede A kare tane problem var. Üçüncü seviyede A küp tane problem var. Her biri çünkü A tane problem çağırıyor. K'nıncı seviyede de A üzeri K tane problem var. O zaman K'nıncı seviyedeki toplam işlem sayısı ne olacak? A üzeri K tane toplam alt problem çözüyoruz. Her bir problemin toplam karmaşıklığı da n bölü B üzeri K üzeri D. Bunları çarptığımız zaman da n üzeri D çarpı A bölü B üzeri D üzeri K çıkıyor. Bakın n'i bu tarafa koyduk. A'yı da bu tarafa aldık. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Çünkü n üzeri D bu K'dan bağımsız. Çünkü K seviyeye karşılık geliyor. Şimdi toplam kaç seviye vardı? Log B tabanında n tane seviye var. Biraz önce söylemiştik. Her seferinde B'ye böldüğümüz için. O zaman sıfırıncı seviyeden log B tabanında n'inci seviyeye kadar her seviyede de bu işlem yapıldığı için burada bulduğumuz sayıyı da alıp buraya koyuyoruz. Şimdi ne oldu? K sıfırdan log B tabanında n'e kadar o n üzeri D çarpı A bölü B üzeri K oluyor. Şimdi o n üzeri D sabit. Çünkü K'ya bağlı değil. Onu dışarı çıkarıyoruz. Sonuçta buna karşılık geliyor. Şimdi bu bir dizi. Dizi toplamı. Şimdi dizi toplamlarında hatırlamanız lazım dizilerden ya da öğrenmeniz lazım. Dizi toplamlarında şöyle bir durum var. Eğer dizinin içindeki üssel dizi diyoruz, geometrik dizi diyoruz bunlara. Geometrik dizinin her bir elemanı birden küçükse, başlangıç elemanı birden küçükse
dizi converge eder. Yani yakınsar. Ve bu yakınsama sonucunda da toplam sabit olur. Yani sabit bir değere yakınsamak demek o demek. Yani sabit bir değere yakınsar. 5, 10, 20, 50 gibi. Bu sabit olur. Ve bu sabit sayı olduğu için sağ taraf sonuç toplam O cinsinden O n üzeri D olur. Dolayısıyla A bölü B üzeri D'nin küçüktür 1 olması için de A'nın B üzeri D'den küçük olması ya da log B tabanında log B tabanında A'nın da D'den küçük olması lazım. Dolayısıyla birinci teoremin birinci kısmını ispat etmiş oluyoruz. Şimdi eğer A bölü B üzeri D 1 ise, yani şurası 1 ise, içi 1 ise, o zaman 1 üzeri K her zaman 1 olacağı için toplam log B tabanında n tane biri toplayacağız demektir. Bu da log B tabanında n'e, yani log n'e karşılık gelir. Sonuçta log n üzeri n üzeri d çarpı log n olur. Bu da zaten ikinci kısma karşılık gelir. O da d log B tabanında a'ya eşitse. Son olarak da a b bölü d'den daha büyükse seri ıraksar. Iraksadığı için de toplamdaki son eleman etkili olur. Çünkü Iraksayan bir dizide sonsuza gider aslında. Sonsuza gittiği için, dizi giderek büyüdüğü için dizinin son elemanı en büyük eleman olur. Dizinin son elemanı ne? Buraya log B tabanında n yazdığımız eleman. Bunu da matematiksel işlemi yaptığımız zaman n üzeri log B tabanında a olmuş oluyor. Dolayısıyla bütün bu üçlemeyi de bu şekilde ispat etmiş oluyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Bu şekilde algoritma analizini de hem öz yineleme hem de yineleme algoritmalar açısından düzenlemiş olduk.